Uçur baba uçur. Uçur, ben gidiyorum baba uçur. Kayıttayız. Altın elbiseli adamda. Bu sefer de Kawasaki ZX636 ile beraberiz. Çok sevdik motoru. Çok beğendik. Dedik çok havalı. Kafa tasarımı o böyle ZX10 gibi, o 2011'den beri Kawasaki'nin imzası haline gelen o Komodo ejderi kafası var falan. Bak makineler geliyor bu arada. Beraberiz derken ben onun üzerindeyim. Umarım altında kalmam yani. Birden beri ZX10'la çıkan, ondan beri devam ediyor o kafa tasarımı. 300'de var, 1000'de var. Hepsinde bu kafa tasarımı. Burada da o var. Bir sürü teknik özelliği var. 2013'te çıktı bu son kasa, bu son model. Farklı amortisörleri var. Bütün dünya daha kalın, daha böyle kallavi amortisöre giderken 43 mm, 46 mm falan derken Kawasaki bu motorda 41 mm'lik daha ince ön amortisör kullandı. Ve o hani Big Piston Fork, büyük pistonlu amortisör, çatal falan hikayesini biraz değiştirdi. Buna bir SFF diye ekstra bir özellik geldi. Farklı çalışıyor iki tüp. Birbirinden ayrı çalışıyorlar. Bir değişik bir sistem var amortisörde. Ninja ailesinin ortancası bu şimdi. Bu motor bizim için ekstra önemli çünkü bu motorla biliyorsunuz ki 2015'te hem dünya şampiyonu yarışçımız Kenan Sofuoğlu hem de Toprak Razgatlıoğlu yarışıyor. Toprak Razgatlıoğlu da biliyorsunuz bunun süper stok hali ZX6 Arar falan denilen versiyonuyla yarışıyor. Müthiş. Müthiş gidiyorlar. 2015'in Mayıs ayının başındayız ve gittikleri her yarışta birinci oldular. Bana sürmesi nasıl geldi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. 83 santimlik bir tane selemiz var. Çok yüksek değil, çok alçak değil, çok geniş değil ama bir özelliği var. Bizim gibi büyük totolular için arkada bol yer mi yapmışlar abi? Burada güzel mesafe var. Bu mesafe çok olduğu için bu motorda böyle yatmak için geri gidip uzandığımızda tam çenemizin gireceği yerde depoda oyuk yapmışlar. Dolayısıyla buraya girmek mümkün. Hani yapabilirsen tabii. Herkes yapamıyor da yapabilene. Göstergede her şey var. Üzerinde elektronik olarak her türlü destek var. ABS var, çekiş kontrol var. Çekiş kontrolün 3 kademesi var. Güç modları var. Full güç, düşük güç. Onu seçebiliyorsun daha giderken. İstersen durduğun zaman, durduğu yerde motoru çalıştırıp çekiş kontrolü tamamen kapatabiliyoruz pist vesaire gibi durumlar için. Müthiş. Üzerinde gelen lastikler birazcık sert olduğu için biz İstanbul Park'ta bunu sürerken böyle ara bir falan beceriksizliğimizden de olabilir. Hani ben de çok becerememiş olabilirim. Aman abi gözünü severim aman abi. Yani biraz lastiklerin ısınması için uğraştım, didindim. Bayağı el değmeyecek hale geldi lastikler. Ona rağmen bu Batlax'lardan pek memnun kalamadık abi. Yani o istediğimiz güven seviyesini vermedi. Ama motorun geriye kalan kısımları çok hoş, çok güzel. Biraz da emanet motor olduğu için kırmayalım diye biraz ihtimamla yaklaşıp fazla gazlamaktan çekindim. Zaten çok da gazlayabilen biri değilim biliyorsunuz. Neyse. Abi frenler 600'lük bir motorun performansına göre güzel tutuyor. Şimdi performans, bak daldan dala atlıyorum ama performans kısmı önemli çünkü bu motor normal bir 600'lükten bir fazlası var. 636 biraz daha yüksek hacim. Onun verdiği ekstra bir tork var. Onun verdiği ekstra bir rahat çekiş var. Bir daha rahat böyle bu 600'lükler oyununda Kawasaki böyle gidip hep milleti belden aşağı vuruyor bu motorlarla. O aynı numarayı orta hacimli şeylerde, çıplak motorlarda da yapmıştı. Herkes 600'lük yaparken o 750 yapmıştı falan. Burada da aynı numarayı çevirmiş. O 36 cc hakikaten çok ayıp örtüyor abi. Orta devirlerde çekişte daha rahat çekişler, gitmeler vesaire. Orta devir demişken hani motor kaç devir çeviriyor kardeşim? 15.000 devir. 15.500'de devir kesiciye giriyor. Gösterge tablosunda bir sürü özellik var. Böyle yazabildiğin kadar. Bu çok bayıldığımız Eco modu da var. O çok komik. Pistte gidiyorum. Ha, viraja girmişim böyle gazı açıyorum. Çıkıyorum virajdan, düzlük falan. Viraja girmeden evvel tekrar gazı bir kapıyorum. Eco modu yanıyor. Çok sinir bozucu bir şey o. Yani ondan kurtulmak lazım. O ne işe yarıyor anlamıyorum. Evet gazı kapayınca az yakar. Ah!
Hadi canım. Sağ olsun Kawasaki mühendisleri bunu bize söylemek için oraya öyle bir şey koymuşlar. Çok memnun kaldık bundan. Aynalar güzel katlanıyor abi. Böyle şehir içinde kullanmak için işte aynayı araya katlayalım, edelim, eğleyelim. Şu çıplak şasinin, bu karenajın üst kısmı, bu böyle bir titreme var ya. Bu yüksek süratte o kadar titremiyor. O beni biraz şaşırttı. Ben bunun daha çok böyle dangıl dingil oynamasını bekliyordum. Onu yapmadı. Rüzgar bastırıyor sanırım. Arka amortisör biraz fazla ısındı sanırım. Lastikler de biraz böyle bir tırtı olduğu için bazı viraj çıkışlarında, özellikle gaza iyice abandığımız viraj çıkışlarında mesela 8'de falan böyle bir kıp kıp yaptı. Bir 7. virajda bir böyle falan dedirtti bana. Çekiş kontrolü 1. seviyeye almış olmama rağmen sonra kapattım. Çekiş kontrol 1 bunda. Full power. 130 küsür beygir diyorlar bu motor için. Olabilir çünkü hakikaten güzel gidiyor 600'lüye göre. Freni koyunca böyle hakikaten iyi durduruyor. ABS'yi güzel yapmışlar. Belki bir çelik fren hortumuyla piste falan çıkacaksanız daha da desteklemek istersiniz. Bu sürdüğümüz motor ödünç bir motordu. 2200 kilometrede pırıl pırıl bir motordu. Biz hemen onun canını alırcasına gazladık. Üzerindeki standart egzozuyla beklenmeyecek kadar güzel bir ses veriyor. Bu da enteresan. Gaz tepkisi normalde 600'lüklerde bazen rastladığımız bir şeydir. Şöyle yapar. Viraja girerken gazı kapadık. Viraj çıkışında yönünü değiştirdik. Gazı açıyoruz. Orada bazı 600'lüklerde böyle enjeksiyon haritası çok güzel olur. Böyle dık falan yapar. Bu herif onu yapmıyor. Nispeten daha yumuşak gaz geliyor. Bunu dozajlaması daha kolay. Sanki eski karbüratörlü motorlarmış havasını yaşatıyor adama. Bu çok hoşumuza gitti. Fren hissi, gaz hissi güzel. Debriyajı nispeten yumuşak. Bu motorun fiyatı Kawasaki Türkiye'den almaya kalkarsak 45.000 liraya geliyor abi. Şimdi 45.000 liraya 600'lük motor mu alırsınız? Yoksa zaten ondan 2.000 lira daha ucuza bir arar var, gideyim onu alayım mı dersiniz? Şimdi o kısmı biraz mataralı. Soruyoruz genelde ya Kawasaki neden tutulmuyor, neden sevilmiyor? Abi fiyattan sevilmiyordur olsa olsa. Çünkü o fiyata 400 cc daha fazla binlik yarış motoru satılıyorsa adam oraya gidebilir. Ha onda ABS yok, çekiş kontrol yok, bilmem ne şu bu yok, elektronikler yok ama kulağa gelişi böyle benimki binlik. Falan. Yani oradayız ya, dolayısıyla benimki binlik meselesi olur. O yüzden satışının çok olmaması çok normal gibi geliyor bize. Bütün bunlara rağmen motor güzel bir motor. Kenan Sofuoğlu gibi biz de bir çıkalım piste, toprağa destek olalım, biz de Kawasaki sürelim falan diyorsanız bakmanız gereken bir alternatif diyorum. Kawasaki ZX636 2015. Up here, we're free, bound only by frozen memories. La 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 la. Seans bitti.